Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Fransız istihbaratçının Türkiye hakkındaki söylemleri. Peki söyledikleri ne kadar doğru? Türkiye işgalci konumunda mı veya kim haklı? İncelemeye başlayalım. Mısır ve Yunanistan'ın abilerini çağırması üzerine Fransa'nın da canına minnet hemen yardımlarını göndermeye başladı. Akdeniz'le alakası olmayan bu ülke donanma ve hava gücünü yavaş yavaş buraya kaydırmaya başladı. Gönderdikleri uçak gemisi, fırkateynler ve rafaleler. Hepsi desteklemek adı altında bize karşı gönderilen araçlar. Ancak tabii ki alakasız bir coğrafyaya doğru ilerlemeye başladığınız an ülkenizin nabzını da buna göre ayarlamanız gerekli. Yüksek mevkilerdeyseniz milletvekili desteğini, buradaki gibi bir istihbaratçıysanız da halkı söylemlerle yanınıza almanız gerekli. Bakalım televizyonlarında halka ne söylenmiş veya ne kadar doğru. Et la Méditerranée orientale font partie de leur zone d'influence et de contrôle. Ceci entraîne des revendications territoriales, car la zone inclut la totalité de Chypre, dont la partie indépendante. Öncelikle biz Kıbrıs'ın tamamını kapsayan hiçbir hakimiyet iddia etmiyoruz. Sadece Güney Kıbrıs'ın kuzeyin alanlarını da çalan anlaşmalar imzaladığı için o çalınan bölgelerdeyiz. Yoksa Kıbrıs'ın güneyindeki deniz sahası gibi yerler bizi ilgilendirmez. Haksız iş yapmadıkları sürece buralarda faaliyet yapmıyoruz. Et certaines îles grecques. Elle a aussi des conséquences sur l'exploitation de la zone maritime revendiquée. Le contrôle des zones maritimes et gazières est devenu une des clés de la politique turque. Yunanistan ada sahanlığını 6 kilometreden 12 kilometreye çıkarmaya çalışmakta. Yani adanın sahip olduğu deniz alanı. Dünyada hiçbir yerde anakara dururken bir adanın 12 kilometre deniz alanı olduğu görülmemiş. Böyle bir şey mümkün değil. Fransız, İngiliz örneğini göstermek isterim. İngiliz adası Fransa'nın dibinde olmasına rağmen kıta sahanlığı sadece minicik bir çevrede. Bu adanın sahanlığı olamaz diyenlerin şimdi yaptıklarına bakın. Signé le 27 novembre 2019 avec le gouvernement libyen de Tripoli. Hors de la présence de la Grèce, de Chypre. Çünkü öncesinde Yunanistan asıl Libya'yı dahil etmedi. Sanki bütün bölgede bu üç ülke varmış gibi Yunanistan, Mısır ve İsrail anlaşma yaptılar. La frégate française Courbet s'est approchée d'un navire civil turc, le Sirkin, soupçonné de livrer régulièrement du matériel militaire sous couverture de produits et matériel humanitaire en violation de l'embargo de 2011. Des navires de guerre turcs sous code OTAN l'auraient illuminé 3 fois avec leur radar de conduite de tir. 3 savaş gemisiyle korunan bir kargo gemisine yaklaşınca çiçek mi atılacaktı? Ayrıca Türkiye radar izleri dahilindeki tüm bilgileri NATO ile paylaşarak bu olayın yalan olduğunu kanıtladı. Tandis qu'Erdogan réclamait des excuses en nous accusant de mensonges. Seuls 7 membres sur 30 de l'OTAN. Türkiye yalanları NATO'ya belgelerle kanıtladı. Fransız savaş gemisinin söylenenin aksine tehlikeli manevralar yaptığı ve Türk savaş gemilerini tehlikeye soktuğu ortaya çıktı. Türkiye bu yüzden özür dilenmesini istedi. Tabii kimden ne istiyorsun? La Turquie s'engageait à les garder chez eux, en contrepartie d'un paiement de 6 milliards en 2 tranches et d'autorisation d'entrer dans l'espace Schengen pour un nombre significatif de travailleurs. Mais utilisant de nouveau les migrants comme moyen de pression sur l'Union européenne, le président Erdogan a réouvert en février 2020 la frontière avec... Şimdi Türkiye neden sınır kapılarını açtı? Buna önce bir açıklık getirelim. İdlib gibi olaylarda hiçbir operasyona destek vermediler. Avrupa Birliği 6 milyar euroluk yardım bütçesinin 4,3 milyar eurosunu uygun gördü ve Türkiye'ye sadece 2,7 milyar euro ödedi. Biz ise mültecilere yaklaşık 40 milyar dolar para harcadık. Elini taşın altına sokan biz olmuşken destek verilmediği için de bunlar oldu. Daha sadece para olarak bile sözlerinin arkasında durmadılar. Depuis l'arrivée des Turcs en Libye, en appui du gouvernement de Tripoli. Ils contrôlent les abords maritimes et la bande côtière où arrivent les migrants africains venus du sud. Türkiye, Libya'da keyfinden güç kullanmadı. Darbeci Hafter gruplarını önlemek ve 6 yıldır süren iç savaşı durdurmak için gitti. Ayrıca her zaman resmi Libya hükümetinin yanındaydık, onların daveti üzerine gittik. İşgalci olanlar davet edilmediği yerde olanlardır. Alors qu'elle est en voie de syrianisation, selon notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Michel Scarbonchi, dans Opinion internationale, rappelle que la situation actuelle est la conséquence de 4 erreurs majeures. Le résultat de la guerre du président Sarkozy
a été l'élimination du président Kadhafi, mais sans construire les conditions de la paix. Sormazlar mı? Madem Libya'yı bu kadar düşünüyordunuz, başkan seçimlerinde neredeydiniz? Ya da 4 temel hata varmış. Bu hataların olmasına neden izin verdiniz? Bari bir şey yapmayacaksanız yardım götürenin de önünü kesmeyin. Comme le souligne l'ambassadeur Michel Duclos de l'Institut Montaigne dans son analyse du 29 juin de la crise libyenne, cette succession d'erreurs a amené l'intervention de puissances extérieures. Bakın bu konuda haklı. Hafter'e Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Rusya, Fransa gibi ülkelerin yardım ettiği bilinmekte. Fransa'nın Libya'nın bölünmesinde rol oynadığı doğru. Qui est arrivé en force pour s'imposer dans l'ouest du pays en aidant un gouvernement proche des frères musulmans. À partir de janvier 2020, elle a déployé des troupes de combattants. Başta da dedim, Türkiye bir hükümet kurmadı. Zaten mevcut olan ve kabul edilen hükümeti devam ettirdi. En implantant une base navale à Misrata et une autre terrestre dans l'ancienne base d'Haftar à Al-Watiya. Et bien entendu profiter de la zone pétrolière. Türkiye, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın yerlerde konuşlandı. Libya'nın petrol sahaları Trablus'un güneyinde ve tam doğusunda kalmakta. Kurduğumuz üslerin petrol yerleriyle alakası bile yok. Eğer birinci öncelik petrol olsaydı Amerika'nın yaptığı gibi bu sahaların dibine de üsler kurulurdu. Derdimiz önce düzenin sağlanması. Sonuç olarak Fransa yine bildiğimiz gibi. Hani derler ya insan 7'sinde neyse 70'inde de odur diye geçmişteki sömürücü politikalarına devam ettiklerini görüyoruz. Üstelik alakaları bile olmayan yerlerde. Bu hareketlerini de başta dediğim gibi halka empoze etmeleri gerekli ki yaptıkları haklıymış durumuna gelsin. Bunu da nasıl yaparsın? Köklü bir insanı yani burada olduğu gibi bir istihbaratçı televizyon karşısına çıkartırsın ve söylemesi gerekenleri sıralarsın. Araştırmamış insanlar da ne diye düşünür? Aa bu adam içeriden biri, o zaman haklıdır. Türkiye'ye bak lan sen der. Sonrasında da araştırmadan her karşısına gelen yerde Türkiye'yi gömer. Avrupa'yı biraz daha iyi eğitim aldılar diye medeniyetler beşiği sanmayın. Bu tip insanlar her ülkede var. Hatta bilirsiniz Paris sendromu denen bir olay var. İnsanlar Fransa'yı anlatırken her fotoğrafta Eyfel Kulesi'ni kullandıkları için zihinlerde buranın değeri katlanarak artar. Ancak özellikle Paris'e gittiklerinde çeşmelerden ve Eyfel Kulesi'nden başka abartılacak bir şey olmadığı görülür. Paris sendromu. Turistlerin büyük beklentiyle gidip aslında ülkenin bir özelliği olmadığını anlamaları. Demem o ki herkes hikayeyi kendine göre anlatır. Bunun içinden doğruları bulmaksa sizin elinizde. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere. Comme les Français, elle a aidé le maréchal Haftar sans jamais rompre avec Tripoli. Mais contrairement à eux, elle peut se permettre de continuer à l'aider tout en dialoguant avec la Turquie.